Çemenli mi? Bu tatlı bir şey. Aa. Hatta çocuklardan birinin adı İbrahim'di. Üzerinde de bir sürü tatlı mekan var. Cıvıl cıvıl güzel bir sokak. Buralardan geçerken kafanızı çevirmeyin. Siz de gelin bir ziyaret edin. Geçmişin Instagram'ı diyebiliriz hani. Adile Naşit'e adanmış bir sokaktayız şu anda. Bazılarımızın belki de önünden geçip çok da fark etmediği bir yer. Yalnız fıstıklar bezelye değil yani. Herkese selam. Merhaba. İstanbul'da turist olmak serimizin ikincisi için bugün Cihangir'e geldik ve yanımızda da ünlü bir konuğumuz var bu defa. Merve Şen. Arkadaşlar bunu söylemem lazım. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Bugün beraber Cihangir'i gezeceğiz. Farklı şeyler yiyeceğiz. Farklı şeyler göreceğiz. O zaman hemen başlayalım. Hadi başlayalım. Sava Anatolian Breakfast diye bir kafeye geldik. 3 kişilik Anatolian kahvaltı söyledik ve böyle bir sofrayla karşı karşıyayız. Hani hepsini nasıl yiyeceğiz bilmiyorum ama tam bir Türk kahvaltısı diyebiliriz. Ben yapamadım ama. Valla omlet çok güzel olmuş. Paşa dikkatimi çekti. Sucuk var. Baksana çok büyük. Bence yöresel bir şey bu. Şurada şey var. Dolgulu domates. Hiç yemedim böyle bir şey. Güzel duruyor. Bir yumurtamız daha var. Onu da böyle... Soğanlı falan. Soğanlı maydanozlu yumurta. Yani reçel çeşitleri var bir sürü gördüğüm kadarıyla. Bu şey... Çemenli mi? Bu tatlı bir şey. Aa. Fıstık ezmesi gibi bir şey bu. Kabak tatlısı var aynen şurada. Zaten Anatolium dedin mi hamur işi. Olmazsa olmaz. En son 7'de yemeğinizi yiyin bir önceki gece. Sonra çok aç bir şekilde böyle öğlen yemeğinizi de yiyebileceğiniz bir saat 11-12 gibi buraya gelin. Akşama kadar bir şey yemezsiniz. Hatta akşam bile bir şey yemeyebilirsiniz. Çünkü Bir sürü çeşit var. yani bayağı da başarılı bu arada. Sıcak geliyor. Afiyet olsun yani. Yaklaşık yarım saattir yiyoruz ama azaltamadık bile sofradakileri. O kadar zengin bir kahvaltıydı. Bu mekanda güzel bir uygulama var. Böyle plastik kaplar getiriyorlar. Kalanları onların içine doldurup götürebiliyorsunuz. Hatta siz de gittiğiniz yerlerde bunu yapmaktan çekinmeyin. Yani önemli olan ziyan olmasın bu kadar güzel şey. Aslında bunları Merve söyleyecekti ama ben güzelce bütün repliğiyle falan aldım, çaldım, söyledim. Arkadaşlar bu kamu spotu bana aitti, fikrimi çal. Kahvaltı güzeldi genel olarak. Bence çok güzeldi. Sadece mesela bence 4 kişi gidiyorsanız 2 kişilik kahvaltı söyleyin. 2 kişi gidiyorsanız tek kişilik kahvaltı söyleyin. 3 kişi gidiyorsanız da 2 kişilik olabilir. Çok şey geliyor, bitiremedik. Yanımıza aldık hatta işte. Bir de şey dikkatimizi çekti. Müziklerde 2000'ler müzikleri çalıyor. İşte Hande Yener'in mesela Kırmızı şarkısı falan. Deniz Arcak. Deniz Arcaklar falan çaldı. Yabancı turistlerin çok olduğu bir kahvaltı salonuymuş. Onu fark ettik. Evet ama doğru da bir nokta. Yani bir Türk kahvaltısı denemek isteyen bir yabancı turist için bence gelinebilecek bir yer. Derken kendimizi Havyar Sokak'ta bulduk. 1930'lardan kalma binalarıyla acayip tatlı bir yer. 90'larda burası biraz kendi haline terk edilmişken bazı mimarlık ofislerinin öncülüğünde binalar restore edilmiş ve bugün gördüğünüz şekline gelmiş. Çok da tatlı olmuş. İyi ki de öyle yapmışlar. Bugün de Cihangir'in hemen sahiplendim. Güzide sokaklarından bir tanesi. Gelip fotoğraf çektirmek için de çok ideal. Mesela görüyorum şu an Merve çekiyor fotoğraf. Kemal Sunal'ın en sevdiğim film Kapıcılar Kralı'dır. Onun çekildiği apartmanın önüne geldik. Cihangir'e gelmişken gelmeden olmaz. Selahattin Zeren Apartmanı. 1977 yapımı film. Zeki Ökten yönetmenliğinde ve Umur Bugay senaryosunu yazmış. Apartmanın orijinal kapıcısı da Seyit diye biri. Yönetmen ve senarist mekan bakmaya geldiklerinde Seyit kapıcıyla tanışıyorlar ve diyorlar ki bizim filmimizdeki kapıcının adı da Seyit olsun. Hatta onun çocukları var. Biri bebek diye oynatamıyorlar ama diğer çocukları filmde görüyoruz gerçekten. Hatta çocuklardan birinin adı İbrahim'di. Gene kim arıyor ya? İbrahim bak bakalım. Kızın adını unuttum ama çok tatlılardı. Orada şey hatırlıyorum, filmin sonunda Seyit oğulları apartmanı olmuştu. Bir de filmi bu gözden izlemek lazım. Televizyondan daha büyük görünüyormuş. Ben de ilk defa gördüm bu apartmanı burada. Kaç defa geldim buraya ama işte bu televizyon herkesi biraz büyük gösteriyor. Ama aslında öyle değilmiş.
Zeren Apartmanı'ndan biraz daha aşağı yürüdüğünüzde düz, burası Güneşli Sokak. Çöpçüler Kralı filminin çekildiği apartmanın önüne geldik. Yine Kemal Sunal'ın oynadığı. Antalya Film Festivali'nde Şener Şen bu filmle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü almış. Umur Bugay da en iyi senaryo ödülünü almış. Şeyi hatırlıyorum, Ayşen Guruda'nın bu apartmanda, karşı apartmanda da cam sildiğini, oradan birbirlerine laf attıklarını filan. Yine televizyon çok büyük gösteriyor apartmanı. Böyle minnoş tatlı bir apartman aslında. İçinde oturanlar da var, yaşayanlar da var. Muhtemelen bunlar ne yapıyor falan diye bize şu an camdan perdenin arkasından izliyorlar. Ama apartmanınızı tanıtıyoruz. Ünlü apartmanda oturmak böyle bir şey. Karaköy videosunda kaldığımız evin hemen üstünde bir cami vardı. Hatırlayanlar bilir. Hatırlamayanlar için kartımızı bıraktık. Bu cami işte bu Cihangir Camii. Semte de adını veren yapı. Kanuni Sultan Süleyman'la Hürrem Sultan'ın oğlu Şehzade Cihangir adına yaptırılmış bir cami. Genç yaşta kendisini kaybettikten sonra çok üzülen Kanuni Sultan Süleyman Mimar Sinan'a böyle bir cami ısmarlamış. Mimar Sinan'ın ilginç yapılarından bir tanesi burası. Kare şeklinde bir tabanı var. Ve taşıyıcıları, duvarları değil de şu köşedeki sütunları olduğu için böyle kocaman pencereler kullanılabilmiş camide. Dolayısıyla çok tatlı, çok şık görünüyor. Ama tabii Mimar Sinan'ın yaptığı haliyle durmuyor. Bu cami toplamda 5 yangın atlatmış. Çok büyük bir kısmı da harap olmuş ve tekrar inşa edilmiş. Cami şu anda kapalı. Hem bahçesi kilitli hem içerisine girmek şu anda mümkün değil. Görmek isterdik, içine olmadı. Başka bir zaman. Bu arada caminin bahçesinden inanılmaz bir manzara izleyebiliyorsunuz. Girebilseydik şahane olacaktı. İnanmayacaksınız, bir yer daha kapalı. Çok meşhur olan merdivenler. Cihangir merdivenleri. Ama senin burada bir enteresan anın vardı. Nasıl anlatayım şimdi onu? Heyecanla bekliyoruz. Bu Cihangir merdivenleri, yaşım 19, sevgilimle gelmişiz. El ele oturduk, bir şey yapmadık. Küçük bir buse kondurmuştuk birbirimize. Kızım bunu annem babam izleyecek. Yani doğum günü kutlamam falan yapılmıştı burada bir kere de. 20. yaş doğum günümde o da. 2 sene önce de burada dizide oynarken burada aşağıda bir tepe gibi bir şey vardı. Orada çekim yapmıştık. Severim yani genel olarak. Tadilattaymış ama açılır belki siz geldiğinizde. Burası da Cihangir'in en meşhur sokaklarından bir tanesi. Akarsu Yokuşu Sokağı. 1930'dan kalma böyle ikonik binalarıyla çok fotojenik görünen bir yer. Üzerinde de bir sürü tatlı mekan var. Cıvıl cıvıl güzel bir sokak. Şimdi biz de bir kahve içmek için bir yere oturacağız. Orhan Kemal Müzesi belki de Cihangir'de olduğunu bilmediğim ama bilmediğimden dolayı da utandığım yerlerden bir tanesi. Bildiğiniz gibi kendisi yoksul kent insanlarının, emekçilerin, köylülerin hikayesini anlatan, kendisini eşitlik ve özgürlüğe adamış bir romancı. Fikirlerinden dolayı cezaevine düştüğünde orada Nazım Hikmet'le tanışmış. O yıllara kadar şiir yazan Orhan Kemal'e Nazım Hikmet sen artık öykü yaz tavsiyesini verince o da kendisini buna adamış. Zaten tavsiyeyi veren Nazım Hikmet olunca çok da bir şansınız kalmıyor öyle dinlememek gibi. Keyifli bir müzeydi. Bir odada bol bol fotoğraf görüyoruz. Bir odada kendisinin yabancı dile çevrilmiş olan kitaplarını görüyoruz. Bir odada çalışma düzenini görüyoruz. Daktilosuyla, okuduğu kitaplarıyla, dinlediği plaklarıyla canlandırılmış tatlı bir ortam var. Küçük bir müze ama bazı şeyleri gözümüzde canlandırabildiğimiz tatlı bir yer olmuş. Buralardan geçerken kafanızı çevirmeyin. Siz de gelin bir ziyaret edin. Yalnız kart geçmiyor, onu söylemek lazım. Giriş ücretini yani 80 lirayı nakit vermeniz gerekiyor.
İşte oyuncu milletinin geldiği o meşhur kahve. Neden oyuncu arkadaşlar burayı çok tercih ediyorlar? Burada iş konuşuluyormuş. Ben bir kere geldim. Ben karşın insanıyım. Ben modalıyım arkadaşlar. Bilmiyorum. Yani evet öyle bir söylenti var. Hani eskiden galiba Yeşilçam döneminde sanırım. Şu an tamamen sallıyor da olabilirim. Bu kahvede toplanılıyor. Zaten o zaman hani menajerlik olsun, sosyal medya olsun hiçbir şey yok. İnsanlar birbirleriyle tanışıyorlar. Diyor ki ben film çekiyorum, yönetmen mesela. Diyor ki benim şöyle bir senaryom var, çekelim mi diye konuşuyorlar. Oyuncuya diyorlar ki sen oynar mısın? Yani burası aslında geçmişin Instagram'ı diyebiliriz. Hani kedi pis 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 pis. Aa bebeğim gözü yok. İkinci Bayezid döneminin baş hazinedarı Firuz Ağa tarafından yaptırılmış iki önemli camiden bir tanesi burası. Bu Beyoğlu'ndaki de tarihi Yarımada tarafında olması lazım. Hafızam beni yanıltmıyorsa. Çok mütevazi, çok tatlı bir cami. Az önce Merve de anlatmıştı zaten. Altında oyuncuların falan takıldığı bir kahve var. Kafe var diyelim. Bir kebapçı var. Alt katı genel olarak zaten hep dükkanlar var. İşte nalbur vesaire birkaç tane daha şey var. Çok mütevazi bir iç mekanı var caminin. Ahşap tavanı falan bence duruyor. Çok nostaljik, çok sevimli duruyor. Biz beğendik. Güzel bir cami. Ziyarete de açık bu arada. Aklınızda bulunsun. Dın 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 dın. Ne bu? Evet, doğru tahmin ettiniz. Neşeli Günler müziği. Melih Kibar olabilir mi? Bence Melih Kibar. Cemil olabilir mi? Gerçekten çok başarılı. Bakın ben ekşiciyimdir. Tatlı tuzlu değil, ekşi. Bir de böyle bir yapay da değil. Çok güzel. Satın almışsın gibi değil, hani evde yapmışsın gibi. Şimdi burası bu bildiğimiz limonlu, sirke mi, turşu neyle yapılır? Münir Özkul, Nadile Naşit'in kavgasının olduğu bir Neşeli Günler filmi var. Onun çekildiği yermiş. Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be! Sirkeyle olur. Nah sana! Limonla olur! Yani meşhur bir yermiş burası da. Yine Cihangir'imizde. Bu bizim yalan atmayı çok seven Ziya var ya, o jilet satarken bir sürü ünlü isim sayıyordu bu jilete referans olan. Dünyanın bütün meşhurları bununla tıraş oluyor. İngiltere kralı, rahmetli başkan Kennedy, taçsız kral Pele, Nadia Comaneci. Onların arasında Nadia Comaneci vardı, hatırladınız mı? O aslında Romanyalı bir kadın jimnastikçi. Yıllar sonra Nadia Comaneci ülkemizi ziyaret ettiğinde bu filmde geçen bu replikten kendisine bahsetmişler. Onun da çok hoşuna gitmiş. Bu da böyle bir bilgi. Bu şimdi bizi aşırı susatmayacak mı? Bayağı güzelmiş. Yine Türk sinemasının en önemli isimlerinden bir tanesi, en minnoşlarından olabilir. Adile Naşit'e adanmış bir sokaktayız şu anda. Gerçek adının Adele Özün olduğunu biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum. Size anlatmak için araştırırken öğrendim. Hababam Sınıfı serisi, Neşeli Günler, Gülen Gözler gibi akıllarımızda yer etmiş filmlerde rol aldı. 87 yılında vefat etmiş kanserden. Nur içinde yatsın diyoruz. Severiz kendisini. Burası da tatlı minik bir sokak. Onun adını taşıyan ve kendisi gibi. Bir profiterol olup 3 kişi yayabiliriz. Arkadaşlar turşu suyu içtikten sonra çok susadığımızı fark ettik. Ama biz profiterol yemeye karar verdik. Bunun için de Dolce'ye geldik. Ay ne tatlı bardakları. Evet, ne kadar şık. Yalnız fıstıklar bezelye değil yani. Has fıstık, Antep fıstığı. Bezelye koyuyorlarmış ya artık. Oha. Güzel mi? Gerçekten çok güzel. Ben hala bir kaşık bile alamadım. Nasıl yapamadım? Çikolatası çok güzel, çok efsane bir şey. Çok güzelmiş ya. Çok iyi değil mi? Boşuna meşhur değil vallahi. Tabii ki bir Cihangir turunda Çukurcuma olmazsa olmaz. Burası da Çukurcuma'nın yine en önemli yapılarından bir tanesi. Bazılarımızın belki de önünden geçip çok da fark etmediği bir yer Hamamı. Rivayet o ki Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmeye giderken buradan yol üstünden geçerken burada bir namaz kılmış. Cuma namazı kılmış. Bu bölgede çukur bir yer olduğu için adı da buradan geliyor diyorlar Çukurcuma isminin. Daha sonra fetihten bir yıl sonra bu arkamda görmüş olduğunuz hamamı yaptırmış kendisi. Sadece kendisi, çocukları
kralları yani şehzadeleri ve sultanlar için yapılmış özel bir hamammış bu. Elbette zamanla bu kadar yılda hasar görmüş, çeşitli yangınlar geçirmiş, restorasyon çalışmaları yapılmış ama şu anda gördüğünüz gibi sapasağlam duruyor. Hamama meraklı olan bir kese yaptırayım diyenler web sitesine göz atabilirler. Burası tarihi Çukurcuma Hamamı. 1831 yılında 1. Abdülhamid'in eşi ve 2. Mahmud'un manevi annesi adına yaptırılmış, hala faaliyette olan güzel, güzide bir hamamımız. Gelin bir kese köpüğe. Ama gene biraz pahalı çünkü turistik. Bu mekanlarda her şeyin dolar ve euro fiyatlandırılmış olması bir tık canımızı sıktı. Burada da zaten Çukurcuma Caddesi. Bilmeyen varsa gelsin görsün. Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp. Bunu daha önce de söylemiştim. Antikacılarıyla ünlü bir yer. Her yer çok güzel antikacılarla dolu. Gerçekten pahalı genel olarak ama iyi şeyler de iyi fiyata da bulabilme ihtimaliniz var. Biraz araştırmanız ve kurcalamanız lazım. Onu bence ayrı bir video yapalım. Biz gelelim buradaki antikacıları bir gezip ne olduğunu görelim. Çünkü gidiyoruz Paris'te geziyoruz, Brüksel'de geziyoruz falan. Gelip de Çukurcuma'ya gezmiyoruz. Bize de ayıp be. Bak şimdi buradan kesin güzel bir şey çıkar gibi hissettiriyor. Antikaların, ikinci el işlerin ruhu olduğunu ve onların bulunmaya hazır olarak bir yerlerde beklediklerini düşünüyorum. Eğer burada benim onu bulmamı isteyen bir şey varsa ben buraya girerim. Böylece spiritüel dünyadan da size seslendik. Eğer spiritüel dünya ile ilgileniyorsanız aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Orhan Pamuk'un aynı isimli kitabından gerçeğe uyarlanmış bir müze, Masumiyet Müzesi. Zengin ve nişanlı Kemal uzaktan akrabası Füsun'a aşık olunca, Füsun da bu yasak ilişkinin ve toplumun baskılarına dayanamayıp kaçınca onun peşine düşüyor Kemalciğimiz. Ne yapıyor? Bazı eşyalar topluyor ve en sonunda o eşyalarla bir Masumiyet Müzesi kuruyor. Burası da Kemal karakterinin Füsun'u ararken karşısına çıkan eşyaları topladığı, bir nevi İstanbul'un, bir nevi Türkiye'nin o zamanlarının tarihine ışık tutan tatlı bir müze olmuş. 3 katlı bu küçük müzeden en fazla zevki almak istiyorsanız kitabı okuyun, bitirin ve o hafta sonu buraya gelin. İsterseniz hafta içi de gelebilirsiniz tabii de. Nedense ben hafta sonunu tavsiye edesim geldi. Bu arada kitabı alıp okursanız arkasında bir bilet göreceksiniz. O biletle de zaten müzeye ücretsiz girebiliyorsunuz. Cihangir'in güzide mekanlarından Kaktüs'teyiz. Burası çok meşhur bir yer. Puanı da inanılmaz yüksek. Yemeklerinin de çok lezzetli olduğu yazılmış, söylenmiş. Porsiyonları da çok büyük. Biz de farklı farklı dünya mutfaklarından yemekler söyledik adeta. Amerika, İtalya ve Meksika'yı bir araya getirdik. Öyle söyleyeyim size. Bir de güzel içkilerimiz var. Keyfimize bakıyoruz. Bu mekan bu arada tam böyle işte senaristlerin, oyuncuların falan takıldığı, çok sevilen de bir yer. Bakın oyuncu arkadaşımız da burada zaten. Biz de eksik kalmadık. Geldik. Onun da çevresi de aşağıda takılıyorlar. Çok samimi de güzel de bir ambiyansı ve dekoru da var. Biz çok sevdik. Şekerim ben senin Raviolimden bir dene. raviolinden bir alayım. Ispanak ve ricottalı ravioli. Hamur el açması belli. Bütün gün yedik be. Gayet lezzetli. Peyniri, parmesanı, her şeyi yerinde. Gayet iyi. Karışık kızartma tabağı zaten. Klasik her yerde olan. Güzel. Güzel. Taco. Taco da güzel duruyor. Fasulyeler görüyorum orada. Biliyorsunuz ben dede tarafından Meksikalıyım. O yüzden Meksika mutfağını çok severim. 10 üzerinden 8,5'luk bir taco bu. Çünkü Türkiye'de taco yediğimde genelde şey hatasını düşündüğünü görüyorum. Daha bize özgü iç dolguları yapıyorlar. Ama bu bayağı Meksika'ya özgü bir iç dolgusu. Acılığıyla, o tavuğun daha çıtır çıtır pişirilmesiyle falan daha otantik. O yüzden çok beğendim. Gönül rahatlığıyla burada taco söyleyebilirsiniz. Gofretiniz ünlüymüş, duyduk ki. Gofret almak istiyoruz. Tadına önce bakın. Bitteri çok övmüşler. Evet, ben de ondan deneyeceğim.
Ya başarılı. Güzel. Cihangir'in Tarihi Savaş Pastanesi'ne geldik. Burayı da es geçmeyelim. Gofreti meşhurmuş. Şöyle Altılı paket. böyle hediye falan da alınır. Güzel yani. Şu kadar bir parçasını biz tattık. Zaten aşırı doyurucu. Bu kadar 360 lira değil mi? Altılısı 360 lira ve tadım yaptırması da çok hoş. Milföy tatlıları da meşhurmuş bu arada. Ama biz şimdi yemekten kalktık, çok doymuştuk. Yani hiç tatlı yiyecek yerimiz yok. Kahve yanı falan güzel olur. Olur. Kesinlikle bir uğrayın. Böylece Cihangir videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz şu köşede bir beğen butonu var. Ona basarsanız harika olur. Bu videoya konuk olduğu için Merve'ye de çok teşekkür ediyoruz. Kocaman alkışlar. Enerjisiyle bize destek oldu. Bayağı yorduk onu. Aşk O olsun. yüzden lütfen beğenmelerinizi eksik etmeyin. Biz çekerken çok eğlendik. Biz bir aileyiz biz. Umarız siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Kanala abone olursanız, yorum yazarsanız Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. çok seviniriz. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Herkese selam. Merhaba. Tamam, hatırladım. Ne diyeceğimi hatırladım. Kapıcılar Kralı'nın Zeren Bu filmde Şener Şen Bu filmde Şener Şen en iyi erkek yardımcı oyuncu. Dur. O aslında Romanyalı bir kadın jimnastikçi artist. O aslında. Bir daha. Arkadaşlar kanalıma gerçekten hoş geldiniz. Gerçekten çok güzel. Evin bahçesine bundan almamız yok mu? Böyle günlük sarılma ihtiyacını karşılamak için. Çak bir beşlik. Yeah. Gel kaçalım buradan. Bacılarım. Bacılar. Ey bacılarım. YouTube bacılarım. Merve Şen nasıl gözlerini gerdiriyor? Az sonra. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine ve yeni ve yeniden. Durmadan hoş geliyorlardı. Merve kaç kere kanalıma hoş geldiniz dedi. Onu kamera arkasına koyabilirsin bak. Merve'ye teşekkür etmeyi unuttuk. Ayıp. Zaten mesela evet. Ha okey.